Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sadece bir dilimin fiyatına evde bir tepsi dolusu çok lezzetli kazandibi tatlısı hazırlıyoruz. Hem az malzemeli hem yapımı çok kolay. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim tariflerden bir tanesi. Kaydedin ve de görmesini istediğiniz herkesle mutlaka paylaşın derim. Hemen işime başladım bile. Öncelikle 1 litre sütü uygun bir tencereye alalım. Mutlaka yağlı süt kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ne kadar sütünüz yağlı olursa, köy sütü olursa o kadar güzel olur. Ardından üzerine 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker, 1 tane yumurta sarısı, 3 dolu dolu yemek kaşığı pirinç unu ve 2 dolu yemek kaşığı kadar buğday nişastası ilavesi yapalım. Bu aşamada ocağımız gördüğünüz gibi kapalıdır. Öncelikle tamamen pürüzsüz kıvam alana kadar çırptım. Ardından orta ateşte ocağı açıp sürekli karıştırarak kaynamasını bekliyorum. Kaynamaya başladıktan sonra üzerine 1 paket toz vanilin ilavesi yapalım. Tekrardan çırpalım. Vanilinle birlikte şöyle birkaç kez karıştırdıktan sonra ocağımızı kapatalım ve ara ara çırpmaya devam edelim ki ikinci bir işleme kadar muhallebimiz tamamen koyulaşmasın. Ardından uygun bir tavayı ocağa alarak önce üzerine 5 dolu yemek kaşığı kadar pudra şekeri serpiştirelim ve ocağımızı tavamız ısınıncaya kadar orta ateşte açalım. Ardından kısık ayara getirerek şekerin karamelize olmasını bekleyelim. Bu aşamada şekeri kesinlikle yakmamaya dikkat ediniz. Aksi takdirde azıcık bile olsa yanarsa tatlınızın tadı, kokusu tamamen değişmiş olur. O yüzden özellikle belirtmek istiyorum. Eğer bilmeden yaktıysanız da mutlaka onu dökün, tekrardan hazırlayın ki tatlınız mahvolmasın. Şöyle üzerine önce kenarlarından başlayarak muhallebiyi yavaşça gezdirdim. Çünkü karamel tamamen kenarlarına dağılmış durumdaydı. Sizler de karamel hangi tarafa yığılmışsa o tarafa mutlaka öncelikle yani önceliği o tarafa vererek muhallebi üzerine o şekilde dağıtın. Ben muhallebinin üzerine birazcık da ince çekilmiş fıstık serpiştirdim. İsterseniz ceviz, Hindistan cevizi veya yeşil fıstık da ekleyebilirsiniz. Tamamen arzuya göre davranmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde kısık ateşte 10 dakika kadar pişirdim. 10 dakikanın ardından öncelikle ocağı kapatıp oda sıcaklığına gelmesini bekledim. Ardından 2 saat kadar balkonda serin havada dinlendirdim. Bu şekilde artık servise hazır hale gelmiş. Ne kadar uzun süre dinlendirirseniz lezzeti ve kıvamı bir o kadar oturmuş olur. Servis öncesinde ben bu şekilde bir hamur kartı yardımıyla yavaşça öncelikle üzerine çizikler attım. Ardından spatula ile böyle kaldırarak servise hazır hale getiriyorum. Evet, belki orijinal tarif değil, belki orijinalinden daha da kolay bir yapımı var ama kesinlikle mutlaka ve mutlaka denemeye değer tariflerden bir tanesi. Denedikten sonra niye bu kadar emin konuştuğumu kendiniz de anlayacaksınız. Eminim çok beğeneceksiniz. Başta da söylediğim gibi görmesini istediğiniz sevdikleriniz ve arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Eğer tarifi denerseniz de deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorum kısmında bizlerle de paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu arada kanalımda zorlu, kolaylı, çeşit çeşit çok lezzetli tariflerim mevcut. Kanalımı ziyaret ederek o tariflerime de göz gezdirebilirsiniz. Son olarak hemen tatlının kıvamını da sizlere gösteriyorum. Yepyeni videolu tariflerimde tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.